Cümleten selamünaleyküm. Define Vadisi kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yine harika bir bölgede güzel bir keşfe başlıyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Küçük Vadi ile birlikte yine arazilerdeyiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, harika bir nokta yakaladık. Hemen size orayı göstereceğim. Küçük Vadi'de güzel bir selam çakacak. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyi baba, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bazı aboneler seni çok seviyor. Onlara şöyle güzel bir teşekkürlerini iletir misin? Güzel yorumlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız gibi bir mesaj gönderebilir misin? Arkadaşlar, güzel yorumlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Allah razı olsun. Konnichiwa. Evet arkadaşlar. Küçük Vadi biraz utangaç. Konuşurken heyecanlanıyor. Biraz da tabii küçüklüğüne veriyoruz. Güzel bir noktadayız. Harika bir açı yakaladık arkadaşlar. Şöyle bölgeyi de size göstermek icap ederse, şöyle arkamızda da harika bir muazzam noktalarda yerlerimiz var. Hemen sizlere oranın görsellerini göstereceğim. Birkaç tane de güzel işaretlerimiz var. Onları da size göstererekten güzelce bir tanıtım videosuyla birlikte olayımıza gireceğiz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten muazzam bir yer. Bakın, kayanın içinde resmen insan suriyeti oluşturacak şekilde bir oyma yapmaya çalışmışlar. Şöyle göstereyim. Gözleri, burnu ve ağız kısmı tabi pek de becerememişler. Şurası zaten bir kafa şeklinde duruyor arkadaşlar. Bakın şurada. Şurası bir kafa şeklinde ve aslında bir hayvan, karşıdan bakılan bir hayvan görüntüsü de var ama daha çok ben insan suriyetine benzettim. Şurada hemen üst tarafında bir oyması var. Hemen burada da ufak çaplı oymalarımız var. Bakın arkadaşlar, bizim sinyal aldığımız nokta hemen şurası. Şu karşı. Bak, taşın altında yığma bir kısımlar var. Hemen yakınlaştırıyorum. Evet. Taşı iki kayanın arasına koymuşlar ve üzerine taşla kapatmışlar. Evet, şu yığma kısmın üzerine taşla kapatmışlar arkadaşlar. Alan taraman bu noktadan sinyal aldı. Hemen şöyle yanında da 3 nokta şeklinde oymalarımızı görebilirsiniz. Evet, şöyle döndürüyorum hemen. Bakın, buradaki aralıkları görme şansınız var arkadaşlar. Bakın, içe doğru gidiyor. Evet, şu yukarıdaki kayalıklar da büyük ihtimalle birbirine sıkıştırılmış kayalıklar. Evet, bir tane de burada gizemli bir nokta var. Kayaların arası arkadaşlar şöyle içe doğru gidiyor ve karşı taraftan çıkıyor. Burası muazzam güzellikte bir yer. Evet, şöyle dedektörümü kenara alayım. Şuradaki açıyı da size göstermek istiyorum. Bakın, burada yontulmuş bir kısım var arkadaşlar. Ve ufak çaplı oymalar bırakılmış buraya. Bakın, şu oymaları görebilirsiniz. Hemen aşağı doğru gidiyorum. Burada gene sıralı oymalar var. 1, 2, 3, 4. 4 sıralı oyma var arkadaşlar. Hemen aşağı doğru gidiyorum. Bakın, şurada bir cep şeklinde kayanın iç kısmına doğru oluşturulmuş farklı bir yapı var. Hemen şurada bir oymamız var. Çok harika yerler buralar arkadaşlar. Bakın, iki kayayı birbirinden ayırmaya çalışmışlar ve burada bir boşluk oluşturmaya çalışmışlar. Hemen şöyle yukarı doğru geliyorum. Evet, o dışarıda üst tarafta gördüğünüz kayanın hemen üst tarafı arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı çıkacağım. Yukarıdan da size göstermeye çalışacağım. Bakın, en büyük oyma kayanın üst tarafına yapılmış. Efendim oğlum. Heh. Açmadın mı? Aç aç. Bakın arkadaşlar, kayanın üst tarafında muazzam büyüklükte bir oyma var. Sunak şeklinde. Hemen şuradaki kayada da bir çentinme var. Burada da bir yön işareti var. Bakın. Şurada da böyle içeri doğru giden... Aynen öyle. İçeri doğru giden kısmı da gösterdik. Burası zaten
biriktirilmiş bir alan arkadaşlar. Yığma şeklinde oluşturulmuş bir alan. Ne yapacağız? Hemen buranın alan taramasıyla işe girişeceğiz. Tabii aşağı inebilirsek. Şöyle aşağı inelim. Sen şunu güzelce bir kendine sabitle. Al bakalım, ver. Evet. Kapalıyken ne kadar metreyi kapsıyordu? Ne? Kapalıyken anten. Alan tarama. 650 metrekare. Bir şuradan tut. Düşmesin, devrilmesin. Heh. Aferin babacığım. Evet. Kameramızın Şu selfie çubuğu. selfie çubuğunda arkadaşlar ufak bir problem var. O yüzden küçük vadiye dikkatli olması konusunda uyarı veriyorum. 600 kapalıyken 650 metre, açıkken 1200. 1200 metrekare bir alanı kapsayan bir özelliğe sahip diye söylemiştik. Evet arkadaşlar, vadide yorumları, küçük vadide yorumları takip ettiği için baba durmadan aynı soruları soruyorlar. Biz de aynı şeyleri bahsediyoruz ama anlamakta zorlanıyorlar falan gibilerinden bir şey söylediği için tekrar aynı şekilde sorma gereksinimi duydum. Evet, kendini şöyle güzel bir noktaya al. Ben de şurada alan taramamı aktif edeyim. Bakalım sinyal aldığımız noktadan tekrar sinyal alacak mıyız? Hadi bakalım, rast gelsin. Evet arkadaşlar, şu an Değerli'de ve frekansımızı yakaladı. Yön olarak da bakın şöyle arkayı şöyle bir şu açıya istinaden açacağım. Sen orada dur. Sen orada dur. Bak şu yöne doğru açacağım arkadaşlar. Bakalım bu yönü çekecek mi tekrar? Şimdi ben ilk sinyal o yönde aldığım için böyle durdum ve o yöne doğru açtım. Direkt zaten orayı gördü. Bakalım bir de böyle duralım. Alan taramayla bu cepheye doğru bakarak duralım. Bakalım o taraf sinyali çekecek mi? Hadi bakalım. Rast gelsin. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar. Alan tarama, bakın. Alan taramayla birlikte döndüm ve onun sinyal almış olduğu noktaya doğru gidiyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kayanın altında yığma bir kısım var. Kaya da zaten üst tarafa sıkıştırılmış. Biz de buradan güzel bir sinyal aldık. Değerli de aldık. Bir de oksiti açıyorum arkadaşlar. Bir de oksitte bakalım. Hadi bakalım. Aynı şekilde. Oksitten de güzel bir sinyal aldı. Boşluk yapıyorum arkadaşlar. Evet. Boşluk zaten aşikar bir şekilde vardı. Aynen öyle. Şimdi dedektörümüzü ne yapıyoruz? Aktif edelim. Baba, Efendim. az önce kafamdan bir hesaplama yaptım. 650'den 1200'ü çıkarıp 3'e böldüm. Çünkü kapalıyken 650, 3 kademe daha artıyor. Evet. 550'yi 3'e böldüm. 384. Her kademe, her antene bir kere uzattığında 384 metre artıyor. 384 metre. Doğru. Aynen. Ona göre ayarlama yapmış olabilirler yani. Evet. Dedektörümüz kurduk arkadaşlar. Şöyle bir ufak çaplı bir toprağa tutalım bakalım. Çok yaşa. Hayırlı Hep yaşa. beraber. Şu insan suriyetinin olduğu noktaya bir bakalım.
Bak en net sinyali buradan alıyor, görüyor musun? Aynen. Bak gel bakalım, yaklaştır. Görünüyor mu? Aynen. Bütün materyaller 29 gösteriyor. Evet. Ayrıma bakalım. Ayrıma bakıyorum. Ayrım disk tuşunda değil mi? Evet. %49 mu diyor? Aynen, değerli. Aynen. Yükseklik çapına bakacağız. Gene bir 30 ile 50 santim arasında bir mesafeden malzemeyi görüyor. Değil mi? Aynen öyle. Ne yapacağız? Şimdi yeraltı görüntülememizde de hemen olayımızı grafikleştireceğiz. Doğru mu? Aynen öyle. Önce bir yeraltı görüntülememizi bir aktif edelim. Oba. Ne oldu? Ayar yine mi gitmiş? Yok. Ne oldu? Biz bağlamadık. Biz bağlamadık. Bağlasaydık. Tamam. Ana menü bağlandı. Açtın mı? Enter. Açtım. Görüyor musun? Grafik yapmayacağım mı? Grafik yapacağım. Önce bir malzemenin olup olmadığına dair bir bakalım. Dedektörün düşük değer şey yapmasından mı? Nasıl? Dedektör düşük değer veriyor ya. Ondan dolayı mı direkt pointerle bakıyorsun? Yok ya. Değişiklik olsun dedim. Bir pointerle bakayım, sonra grafiğini çıkaracağım. Tam malzemenin üzerine tuttuğunda 90 gösteriyor. %90 mı? Aynen, kırmızı bölüm. Sinyal aldığımız nokta. Aha. Aynen öyle. Hemen grafiğine bakalım buranın. Evet, 3B tarama diyelim. Ayarlarımızı yapalım. Şöyle 3B taramadan ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve taramayı başlatıyoruz. başlatıyoruz. Nasıl bir şey çıktı biliyor musun? Harika. Aynen. Harbiden harika bir şey çıktı. Bak grafiğe bak. Görüyor musun? Hemen hemen her açıdan kırmızı. Bak. Bak sandalye şeklini aldı, görüyor musun? Oo, güzel bir malzeme var. Şöyle şu alt tarafı göster bak. Derinlemesine inen güzel bir malzeme var orada. Evet arkadaşlar. Burayı güzelce bir temizleyelim. Şu kayayı üstünden alıp altındakilerini açmaya çalışalım. Baba, Eldivenlerimiz nerede? şurada. Küçük enişte geçenlerde ne yapmış biliyor musun? Ne oldu lan? Senin yeraltı görüntülemeyi almış. Tamam. Diyor bunu bana ayarlasana diyor. Babam istedi diyor. Ben de lan mutfaktasın istedindir diye ayarladım. Tamam mı? Verdim. Halının altına telefonu koymuş. Sonra orayı böyle ben ona grafiği ayarlamıştım. Böyle grafiğe tıklaya yapıyor. Sonra diyor abi diyor bak diyor bizim oldu hazine var diyor. Ben de şey yaptım dedim nasıl lan dedim nerede bu yaptım bunu dedim. Gittim benim odadaki halının altına. Böyle diye burada çıktı diyor. Burayı yaptım diyor. Halının altını bir kaldırdım. Tüm telefonları oraya koymuş. Hepsini. He. Sana şaka yaptım diyor. Maşallah telefonların çekebileceğinin hesabını yapabiliyor yani. O da güzel. Ama ben şeye şaşırdım. Sadece telefonların olduğu bölge kırmızı. Geri kalan her yer mavi, masmavi. Ben dedim bu nereyi çekti böyle? Allah Allah. He? Bir baktım 4 tane telefon da orada. Telefonların hepsini de koymuş yani. He? Bir tanesiyle yetinmiyor.
Sen kendine ehemmiyet al. Ya ben duracağım bir yerde ama bir yer ayarlıyorum. Şuraya dur. Şuraya yukarı dur. Hah. Şunu ha gel buraya. Yakın çekin. Güzel mi? Güzel. Tamam. Orada dur. Yaklaş bakalım. Evet. Şu taşı alacağız. Ama etrafını bir açalım. Ha? Aynen öyle. Bak burası da iyi ama görer mi? Aynen. Güzel mi? Bak, yukarıda. Bak burası inanılmaz bir şekilde yığma bir şekilde toplanmış, görüyor musun? Aynen öyle. Çekil bakayım, şu taşı alabileceğiz mi? Bence onu direkt yuvarla çekil. Allah, dedektöre basıyormuş. Az kalsın Görüyor basıyordum. musun? Yığma kısmı. Aynen. Şu pointerimiz nerede? Yema kısımlar sütun gibi dizmişler öyle. Aynen öyle. Üst. Biz buranın tarihiyle ilgili bilgi vermiş miydik? Tarihiyle ilgili. Vallahi tarihiyle ilgili konuşmadık herhalde ya. Bak. Yine girdi de kalabalığına girdi. Burada oyma buldum. Gösterdim mi bilmiyorum ama. Valla burada yaşanmışlıklar fazlaca var. Tarihi zengin bir bölge. Şöyle yapalım ya. İlle tarihten bilgi vereceğiz diye bir kayda kural yok. Çıkan malzeme zaten hangi tarihe ait olduğunu kendisi Nerede? söylüyor değil mi? Aynen. He? Çıkan malzemeden bilmeye çalışsınlar. Aynen öyle. Doğru mu? Aha. Bakalım ne çıkacak. Bilenler yoruma yazar. Değil mi? Aynen öyle. Levye nerede? Bir sürü medeniyet var. Normalde video çekerken hava sıcak oluyordu ya. Böyle susuyordu ya. Bugün hava çok güzel. Güzel değil mi? He. Ya, hiç oruç olduğunu bile aklına gelmiyor. Evet. Dünkü hava sıcaktı inadına, bugün de hava inadına soğuk. Aynen öyle. Bak, yeni bir kısım. Aynen öyle.
Bak aşağı doğru da. Bak yaklaştır. Aşağı doğru da ne yapıyor? Gidişi Bu var. kısım devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Şu üstü de bir açalım. Baba. Sana bir soru. Evet. Hazine ile ilgili. Sor. Müslümanların en büyük hazinesi nedir? Kur'an-ı Kerim. Aynen öyle. Müslümana en büyük hazine Peygamber Efendimizin sünneti ve Kur'an-ı Kerim. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kur'an'a uyun yeter. Yani. Vahyedildi değil mi? Ha, ne olmuş biliyor musun? Böyle gömüler esnasında Kur'an-ı Kerim de bulunuyor toprağın altından. Ha, ama bak toprağın altındaki böcekler Kur'an-ı Kerim'deki sureleri yemiyor. Yandaki böyle hani böyle nasıl diyeyim okumaya çevirdiğimiz sayfalarda yanda böyle yazı olmayan küçük küçük kısımlar var ya. Oraları yemişler. Ama harflerin, surelerin olduğu kısımları ellememişler. Tamam, sen yakın çekim geliyorsun değil mi? Geliyorum. Tamam. Sen çekildiği zaman ben geliyorum. Neden öyle yapılıyor? Çünkü Neden böcekler sureleri yemiyor? Çünkü onlar Allah'ın yaratmış olduğu canlılar. Allah'ın Kur'an'da emrettiği hiçbir yazıyı ne yapıyorlar? Çiğnemiyorlar değil mi? Yemiyorlar, Evet. zarar vermiyorlar. Allah Teala diyor zaten. Onlar diyorlar benim dilsiz kullarımdır diyorlar. Evet. Öyleydi sanırım. Bayağı bir taş yığılmış buraya değil mi? Pointer'ına baksana. Pointer nerede? Pointer de kendinden kamuflaj ha. Her yeri toprak. Şurayı biraz açalım. Aşağıda çakmak taşı var. Ateş çıktı değil mi? Ateş değil, direkt çakman dumanı çıktı. Ateş toprağın altında için gözükmedi de. Yani normal toz öyle farklı renkte çıkar. Hı. O direkt ateşin dumanı gibi çıktı. Aynen. Şöyle bir yaklaş bakalım. Toprağı görüyor musun? Hı hı. Bak burada orasanlı bir kısım da var galiba. Burada orasan var ya gerçekten. Bak. Çünkü taşlar çok rahat şey yapıyor. Parçalanıyor. Parçalanıyor.
Bebeğimiz nerede? Ha, bizim küçük enişte ne yapıyor biliyor musun? Ne yapacağım? Sen böyle video yüklüyorsun ya. Senden böyle örnek alıyor, taklit ediyor seni. Böyle bir tane onun hani oyuncağı var ya böyle çubuklu. Evet, ayakkabının üstüne at. Aynen, onu klavye yapıyor. Şeyden, tabletten senin videolarını açıyor. Bir eski olan mouse'u da getiriyor, tabletin böyle arkasına doğru kabloyu bırakıyor. Oğlum diyor, ben diyor video yükleyeyim diyor. Bakın diyor, burayı ellemeyeceksiniz diyor. Senin gibi. Vay sıfırlar. Pointer nerede? Pointer orada. Bak burada bir şey var. Gördün mü? Açalım bakalım orayı. Aa, yavrum benim be. Aslanım benim be. Oho. Gördün mü? O ne? Bakacağız şimdi. O. Hadi bakalım. Ay. O. O ne? Oo. Of of of. O ne? O ne? O ne? Aman Allah'ım. Oo, hançer. Hançer ama kırılmış. Kurt kafalı hançer. Ağzı kırılmış. Oo. Kurt kafalı bir hançer. Aynen. Görüyor musun? Aynen öyle. Aslanım benim be. Bir şey yazıyor mu? Yok. Oo. Ben bunun dönemini buldum. Neymiş bu? Osmanlı. Osmanlı mı? Aynen. Bakacağız bakalım. Hançerimizi bulduk. Başka neyimiz var? Hançer. Oo. Oo. Aman Allah'ım, bak 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 bak. O ne? Of 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 of. 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 Of 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 of. Oo. Baba bu ne? Aman Allah'ım. Altın mı o? Görmüyorum lan. Of 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 of. Of. Dedektör nerede? Sen şu altın paraları bir çek. Ben dedektörle bakayım.
1. Evet. Sinyal buraya kadar. Şunlara bak. 3. 4 tane altın para, bir tane hançer. Kanki. Of 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 of. Roma altınları. Aynen. Görüyor musun? Of 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 of. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bak. Şuna bak. Harika. Evet. Arkadaşlar 4 tane Roma dönemine ait altın para ve kurt kafalı bir Hançer. hançer. Ama kırılmış. Hançerin yarısı yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle Ya eridi ya da koptu. şimdi farklı şeylerde, hançerlerde farklı şeyler oluyor arkadaşlar. Yazılar oluyor. O yazıları yok etmek için kırmış da olabilirler şöyle. Hani gizli yerleri gösteren bazı bilgileri Harita hançerin gibi. üzerine, aynen hançerin üzerine yazıyorlardı. Ona istinaden de hançeri kırmış olabilirler. Ama kurt kafalı hançer harika bir eser. Evet. 2, 4. 4 tane de Roma dönemine ait altın sikke arkadaşlar. Bugünlük kısmetimizde bol. Maşallah. Rabbim olmayanlara da nasip eylesin diyoruz. Arkadaşlar malzemelerimiz hakkında lütfen ama lütfen bilgisi olanlar yorumlara yazarsa sevinirim. Ne diyoruz? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizleri takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.